BRC'niz var mı diye başlar satın alma müşteri arasındaki konuşma. BRC sertifikası sahibi olmanın yolları arandığında da ilk söylenen sahada çok yatırım gerektiği olur. Rakipler BRC aldıysa da nasıl almış denir. BRC gereklilikler toplamıdır aslında. Bunların bazıları müşteri, bazıları yasal, bazıları da yıllardır uygulanıp faydaları görülmüş maddelerdir. Daha da önemlisi ürün güvenliği ve kalitesinin artmasına yönelik şartların uygulanmasını zorunlu kılar. Bu sayede müşteri güveni de sağlanmış olur. Öncelikle BRC neden geliştirildi ve öne çıktı ona bakalım. Hepimiz marketlerde birçok marka duyuyoruz. Şikayetimiz olduğunda kime söyleriz? Tabii ki perakendeciye. Yasal olarak satış yerlerinin de gıda korunması ve dağıtımı konusunda sorumlulukları var ve biliyorsunuz ki kimse bozuk ve halk sağlığını tehdit eden ürünü piyasaya süremez ya da aracılık edemez. Bu nedenle tüm dünyada perakendeciler hem sattıkları markanın hem de kendi oluşturdukları markanın korunumu için BRC standardını geliştirdiler. Denetim protokolü diğer ISO standartlarından farklı olunca da BRC sahibi olmak prestij ile adlandırılmaya başlandı. Sonuçta henüz Türkiye'de tüketiciler tarafından tam bilinmese de uluslararası alıcılar BRC isteyince yerli yabancı tüm gıda üreticileri BRC ile tanışmıştır. BRC alan firmalar müşteri güveni sağlarken tek bir yerden denetim ile birçok perakendecinin aynı anda denetim gerekliliğinden de kurtulmuşlar, bu da maliyetlerini azaltmıştır. BRC, eğitimli denetçiler ve kategori onayları ile tüm dünyada tanınır olmuş, ihtiyaç durumunda ulaşılabilmesi ve verdiği destek ile de kabul görmüştür. BRC gıda güvenliği ve kalite konusunda sistem kurulmasını bekler. Denetimlerde de sistemde uygulanmayan konular uygunsuzluk olarak yazılır. Uygunsuzluk sayısı belgelendirme devamı ya da olması için önemlidir. Kritik uygunsuzluk, gıda güvenliği ve yasalarla ilgili konularda uygunsuzluk oluştuğundadır ve belgelendirme durur. Majör uygunsuzluk, standardın gerekliliklerini karşılamada büyük eksiklik, standardın herhangi bir maddesinin uygulanmaması gibi durumlarda veya ürün uygunluğu ile ilgili şüphe oluşturan durumlarda yazılır. Minör uygunsuzluk ise standardın gerekliliği tam karşılanmadığı halde objektif delillere göre ürünün uygunluğunun şüphe altında olmadığı durumlar içindir. BRC sertifikalarının üzerinde A, B, C gibi derecelendirmeler göreceksiniz. BRC sertifikasyonu uygunsuzluk sayısına göre yapılır. BRC web sitesinden firmaların dereceleri göründüğü gibi herkes A yani üst seviyeden sertifika ister. Bu nedenle 300 üzerinde ana gerekliliğin hepsine uyum sağlamak BRC için olmazsa olmaz hedef haline gelir. Gördüğünüz gibi bir majör 16 uygunsuzluk ya da 10 minor fazlası uygunsuzluk sahibi olmak B ile adlandırılırken 17 minor ya da 2 majör uygunsuzluk direkt C seviye belge anlamına gelir. Siz müşteri ya da tüketici olarak A seviye gıda güvenliği sistemi olanı mı, C seviye sistemi olan markayı mı tercih edersiniz? BRC gıda standardı 18 adet ürün grubunda uygulanmaktadır. Gıda için her alan ayrı uzmanlık alanı göstermekte olup, denetçinin denetlediği kategoriden onaylı olması BRC'nin bir zorunluluğudur. Bu nedenle de denetim kalitesi gittikçe iyileşen ve uygulandığında denetlenen tarafa da fayda sağlayan bir işleyiş ortaya çıkmıştır. Aynı konu diğer GFSI standartlarında da mevcuttur. İsteğe bağlı modüller BRC'de önemlidir. Özellikle Amerika ihracatı yapıyorsanız FISMA, glutensiz üretiyorsanız AOCS, Global Gap ihtiyacınız varsa Global Gap, yem üretiyorsanız Animal Feed, et üreticileri için standartlar bulunmaktadır. Ticari ürünler eskiden isteğe bağlıydı, artık standardın kapsamındadır. İsteğe bağlı olsa da aynı kapsamda değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
BRC standardının orijinalini incelediğinizde turuncu ve yeşil renklerin standardın sol tarafındaki sütunda renklendirilmiş olduğunu göreceksiniz. Gerekliliğin başında turuncu varsa sahada denetlenecek bir konu demektir. Yeşil varsa kayıt, sistem ya da dokümanla ilgili bir beklenti demektir. Hem yeşil ya da hem turuncu görüyorsanız örnekte 1.1.2 maddesinde de görüyorsunuz. Hem saha hem de dokümanla ilgili gereklilik anlamına gelmektedir.